1302 yılı. Bizans İmparatorluğu artık Anadolu'daki bir uç beyni değil, büyüyen bir gücü durdurmak zorundaydı. Bilecik düşmüş, Yarhisar alınmış, İnegöl Osman Bey'in eline geçmişti. Sakarya hattı kırılmıştı ve Osman Bey'in kuvvetleri artık Marmara'ya doğru ilerliyordu. Bu ilerleyiş durdurulmazsa sıradaki hedef belliydi. Bursa. İstanbul'daki Bizans sarayı bu tehlikeyi gördü. Ve İmparator II. Andronikos Palaiologos bir ordu gönderme kararı aldı. Komutan olarak seçilen isim Georgios Mouzalon. 27 Temmuz 1302 günü Bizans ile Osmanlı kuvvetleri İznik'in güneybatısındaki bir ovada karşı karşıya gelecekti. Bu kez Osman'ın karşısında sınır tekfurları değil, bir imparatorluğun ordusu vardı. Yaklaşık 2000 kişilik bir ordu. Bizans ordusunun omurgasını ağır piyade birlikleri oluşturuyordu. Bu askerler Bizans'ın klasik savaş düzeninin temeliydi. Uzun mızraklar, geniş kalkanlar ve ağır zırhlarla donatılmışlardı. Savaş düzenlerinde duvar gibi ilerlerlerdi. Ama bu ordunun en dikkat çekici gücü başka bir birlikti. Alan süvarileri. Alanlar Kafkasya kökenli göçebe savaşçılardı. Roma ve Bizans kaynaklarında yüzyıllardır adı geçen sert süvari topluluklarıydı. 13. yüzyılın sonlarında Moğol baskıları nedeniyle birçok alan grubu Bizans hizmetine girdi. İmparatorluk onları paralı süvari birlikleri olarak kullandı. Alanlar özellikle hızlı saldırı, ani çarpışma, yakın süvari muharebesi konularında ün kazanmıştı. Bizans komutanları için bu birlikler uç hattındaki Türk akıncılarına karşı en etkili cevap olarak görülüyordu. 1302 yılında Anadolu'ya gönderilen orduda bu alan süvarileri de yer alıyordu. Ama Bizans komutanlarının henüz tam anlamadığı bir şey vardı. Osman Bey'in ordusu klasik savaş düzenleriyle savaşmıyordu. Osman Bey'in kuvvetleri daha kalabalıktı. Kaynaklara göre yaklaşık 5000 kişilik bir güç. Bu kuvvetlerin büyük kısmı uç hattındaki Türkmen aşiretlerinden oluşuyordu. Ama Osman'ın gerçek gücü sayıdan çok savaş tarzıydı. Osman Bey yıllardır uç hattında savaşıyordu. Bu sınır bölgesi düz meydan savaşlarından çok hareketli akınlara sahne oluyordu. Bu yüzden Osman Bey farklı bir savaş düzeni geliştirmişti. Akıncı düzeni. Bu düzenin temelinde hız ve esneklik vardı. Küçük süvari birlikleri geniş alanlara yayılır, düşmanı sürekli hareket etmeye zorlar ve uygun an geldiğinde ani saldırılar yapardı. Amaç tek bir büyük çarpışma değil, düşman düzenini bozmak ve yormaktı. Bu taktik yıllar içinde uç hattındaki savaşların en etkili yöntemi haline gelmişti. Osman Bey bu savaş tarzını hem akınlarda hem de büyük çatışmalarda kullanıyordu. 1302 yılına gelindiğinde bu düzen artık iyi organize edilmiş bir askeri yapı haline gelmişti. Bu dönemde Osman Bey'in yanında yeni bir isim dikkat çekmeye başlamıştı. Oğlu Orhan. Bilecik ve Yarhisar seferlerinden sonra Orhan artık sadece genç bir alp değildi. Uç hattındaki akınlara katılıyor, tecrübeli alplerle birlikte küçük birlikler yönetiyordu. Kroniklerde Orhan'ın bu dönemde Osman Bey'in yanında aktif şekilde yer aldığı belirtilir. Bu savaş onun içinde bir dönüm noktası olacaktı. Osman Bey'in diğer oğulları da vardı. Alaaddin, Pazarlı, Çoban Bey, Savcı, Melik Bey ve Hamit Bey. Fakat askeri faaliyetlerde en fazla öne çıkan isim Orhan'dı. Bu yüzden uç hattındaki alpler gelecekteki lider olarak giderek onu tanımaya başlamıştı. Bizans ordusu İznik üzerinden ilerledi. Hedefleri Osman'ın kuvvetlerini açık alanda yakalamaktı. Karşılaşma noktası Koyunhisar. Bizans kaynaklarında geçen adıyla Bappeus. Bu bölge İznik ile Bursa hattının kritik noktalarından biriydi. Eğer Bizans ordusu burada kazanırsa Osman Bey'in Marmara'ya ilerleyişi durdurulacaktı. Ama Osman Bey de bu savaşın önemini biliyordu. Çünkü bu zafer Bursa yolunu açabilirdi.
27 Temmuz 1302. İki ordu Koyunhisar Ovası'nda karşılaştı. Bizans ordusu klasik savaş düzenine geçti. Ağır piyade birlikleri merkezde yer aldı. Alan süvarileri kanatlarda bekliyordu. Osman Bey'in kuvvetleri ise daha geniş bir alana yayılmıştı. Akıncı birlikleri küçük gruplar halinde hareket ediyordu. İlk hareket alan süvarilerinden geldi. Hızlı bir saldırıyla Osman Bey'in kanatlarını kırmayı hedeflediler. Ama Akıncıları doğrudan çarpışmaya girmedi. Sürekli hareket ederek alan birliklerini daha geniş bir alana çektiler. Bu sırada Osman Bey'in ana kuvvetleri Bizans merkezine doğru ilerledi. Oklar havada uçuşuyordu. Atlı birlikler ani saldırılarla Bizans düzenini zorlamaya başladı. Alan süvarileri geri döndüğünde Bizans hattı artık ilk düzenini kaybetmişti. Ve tam o anda Osman Bey'in kuvvetleri geniş bir saldırı başlattı. Savaş kısa sürede şiddetli bir çarpışmaya dönüşmüştü. Bizans ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Ve artık Koyunhisar Savaşı Bizans ordusunun geri çekilmesiyle sonuçlandı. Komutan Moğzalon ordu kalıntılarını İznik yönüne çekmek zorunda kaldı. Bu savaşın ardından Kite Kalesi fethedildi. Bursa'nın kuzeyi hariç 3 tarafı Osmanlı topraklarıyla çevrildi. İznik ve İzmit yolları Osmanlılara açıldı. Bu savaş Osman Bey için büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü ilk kez Bizans'ın düzenli ordusu uç hattında yenilmişti. Bizans kronikleri bu yenilgiden sonra bölgedeki köylerin boşalmaya başladığını yazar. Birçok Bizans köylüsü Marmara kıyılarına doğru kaçtı. Anadolu'daki güç dengesi artık değişiyordu. Koyunhisar'dan sonra Osman Bey'in önünde tek bir büyük hedef kalmıştı. Bursa. Bu şehir sadece bir kale değildi. Bursa, Marmara'nın güneyindeki en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. İznik ile Marmara arasındaki en güçlü Bizans şehirlerinden biri ve aynı zamanda Anadolu'daki Bizans savunmasının son büyük dayanak noktalarından biri. Koyunhisar'daki zafer Bursa'nın kapısını açmıştı. Ama bu şehir kolay alınacak bir hedef değildi. Osman Bey artık yeni bir plan kurmak zorundaydı ve bu plan yıllar sürecek bir kuşatmanın başlangıcı olmalıydı. 1302 Koyunhisar Savaşı sadece bir meydan savaşı değildi. Bu savaş, Osman Bey'in uç hattındaki bir beyden bölgesel bir güç haline gelişinin en açık göstergesiydi. Ve bu zaferden sonra Osman Bey'in hedefi artık açıktı. Bursa. Çünkü o şehir sadece bir fetih değil, geleceğin başkenti olacaktı.